Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu aralar çiçekli motifleri çok seviyorum ve bu motifleri böyle bir çantaya da uyarladım. Şimdilik içine böyle yastık eşya falan koydum. İçerisine astar dikeceğim, krem rengi. Bence şahane oldu. Benim çok içime sindi. Detaylı fotoğraflarını zaten Instagram hesabımda paylaştım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Çok cici, çok sevimli bir çanta oldu. Şuna bakar mısınız? Ben daha çok soft renkleri tercih ettim ve bence böyle çok da güzel oldu. Çok da içime sindi. Şimdi çantanın yapılışı ile ilgili sizlere detaylı bilgiler vereceğim. Öncelikle kullandığım ipten bahsetmek istiyorum. Alize Cotton Gold kullandım ama 2 kat kullandım. Tek kat yaptığımızda çiçekler bu kadar büyük durmuyordu. Daha büyük olsun istedim çiçekler. O yüzden de 2 kat kullandım. Renklerimin hepsi Alize Cotton Gold. 2 kat kullandım. Tığım 3,5 milim. Ne kadar kullandım bilmiyorum çünkü görüyorsunuz parça parça kullandığım için en çok yeşil ipten kullandım. Ana rengi yeşil olarak seçtim. Gördüğünüz gibi bence çok da güzel oldu. İyi ki de yeşil yapmışım. Sizler yapacağınız ana rengi diğerlerinden daha fazla alırsınız. Diğerlerinden de böyle rengarenk istediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Ben çok böyle renk cümbüşü olsun istemedim. O yüzden de 2, 3, 4 tane renk tercih ettim. Bir de aralarına böyle bir sarı kullandım. Çanta çok güzel, çok içime sindi. Umarım sizler de beğenirsiniz. Elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım çantayı sizlerle. O zaman videomuza geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup beni takip eder ve desteklerseniz çok sevinirim. Keyifli seyirler. Evet, çantamızın tabanıyla başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane çiçek yapıyoruz. İlk olarak şu 5 tane çiçeği görün. Şöyle bakın, sadece yanlardan 2'şer tane yaprağı birleştirerek 5 tane çiçeğimizi yerleştiriyoruz. Bu 5 tane çiçeğimiz olduktan sonra üst sıraya geçiyoruz. Üst sırada da çiçeklerin böyle bakın iç kısımlarına 1, 2, 3, 4 tane çiçek yerleştiriyorum. Alt sırada 5 taneydi. Üste çıktık 4 tane oldu. Şimdi geliyoruz alt tarafa, sol tarafa. Burada da aynı şekilde bakın 1, 2, 3, 4 taneyi yerleştiriyorum. Şimdi alt zemin için şöyle bir görüntü olacak. Şimdi şurada göstereyim. Birinci çiçeğim, ikinci çiçeğim, üçüncü çiçeğim, dördüncü çiçeğim ve beşinci çiçeğim. Bunları şöyle 2 yapraklarla başlayarak birleştirdik. İlk aşamada 1, 2, 3, 4, 5 tane çiçek yapıyoruz. Daha sonra şu ara kısımlara 1, 2, 3, tabii şu yanlardan da birleşiyor aynı zamanda. 4 tane çiçek yerleştiriyoruz. Şimdi geliyoruz. Üste böyle yaptık. Alta da aynı şekilde. Buraya 1, buraya 2, buraya 3, buraya 4 tane daha çiçek yapıyoruz. Yani taban yaptıktan sonra 5 tane çiçek yapıyoruz tabana. Üste 4, alta 4. Şimdi şurası çok önemli bir ayrıntı. Burayı yaptıktan sonra döne döne aynı şekilde gidecek. Şimdi bakın, şuradan toplayıp o çanta tabanı şeklini vermemiz lazım. Bakın şu aşamada. O yüzden de bu kısımda bakın köşelere geldiğimiz zaman şurada göstereyim. Bakın normalde 12'şer tane yaprak yapıyorduk ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yani şu köşeleri birleştirirken şurayı birleştirirken buraya yapacağımız çiçekte 14 tane yaprak olacak. Şu kısmı birleştireceğimiz bir çiçekte de yine 14 tane yaprak olacak. 14 yaptığımız takdirde bakın birleştirmemiz bu şekilde. Şöyle göstereyim. Bakın şu alttakinin 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesini direkt buradan 6 taneyle birleştiriyoruz. Yukarıdan da yine 2, 2, 2 birleştirmemizi yapıp dönüyoruz. Yani şu köşe noktada, ilk köşe noktada 14 tane yapacağız sağda. Ve solda da aynı şekilde 14 tane yaptıktan sonra mantık aynı şekilde döne. Şöyle sayalım 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane motifi bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane motifi 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördükten sonra şöyle bakın göstereyim.
1, 2, 3, 4, 5 sıra ördükten sonra çantamız hazır oluyor. Şurada dediğim gibi bakın köşelerde 14'er tane yaprak kullanıyoruz. Burada ve burada. Onun dışında hepsinde 12 tane motifle ilerliyoruz. Şimdi ben çiçeklerin yapımını ve birleştirmesini de aşama aşama göstereceğim. Tabii ki baştan sona hepsini çekmedim. Sadece belli aşamalarda mantığını anlayın diye çektim. Daha sonra şuraların yapımını ve askı detaylarını da sizlere gösterdim. Umarım anlaşılır. Dediğim gibi bakın şurayı anladıktan sonra yani şuraya bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane, üstte 4 tane, alta 4 tane, şu köşe birleştirmelerini yapacağımız kısma da bakın şu noktalara da 14'er tane yaprak yaptıktan sonra şeklini alıyor ve bu şekilde devam ettiriyoruz. Şimdi detaylarına geçelim bakalım, videomuzu izleyelim. Umarım faydalı olabilmiştir. Baştan sona bütün detaylarını çekmem mümkün olmadı çünkü doğaçlama yaptım. Herhangi bir yerde böyle bir çanta yoktu. Ben tamamen kafadan böyle bir çanta uydurdum. O yüzden de aşama aşama çekmedim olur olmaz diye. Şimdi zaten mantığını anlattım. Az çok örgü bilgisi olanlar anlayacaktır. O zaman videomuza geçelim. Evet, öncelikle 2 kat olan ipimi sabitliyorum. Ardından da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çekiyorum. İlk yaptığım zincire batıyorum. Ve içinden geçirip sabitliyorum. Halkamı oluşturdum. Şimdi içerisine 12 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane sık iğnemi yaptım. Daha sonra 12. bakın ilk yaptığım zincire batıyorum. Ve bu şekilde oluşturuyorum. Bu arada ipim kısa kaldı. Sonları tek kat yaptım. Önemli değil. Şimdi ipimi kesiyorum. 12 tane boşluğumuzun olması gerekiyor. 12 tane sık iğne boşluğunu oluşturduktan sonra gerisi kolay. Şimdi başlangıç ipimi sabitleyip düğüm yapacağım sağlam olması açısından. Bakın iki ipi ucuca getirip bağlıyorum. Bunu lütfen çiçeğimizin her aşamasında uygulayın. Aksi halde sağlam olmayacaktır. Zaten bir yer söküldüğü takdirde bütün modelimiz boşa gider. Evet, şimdi bunu kestim. Evet, çiçeğimizin ortası hazır. Sarı kısımlar hep bu şekilde olacak. Çiçeğimizin yapraklarını 12 tane zincir çekip dibine batarak yapıyoruz. Şöyle bakın, zincirimi çekiyorum. 3, 4, 5, 12 diyorum pardon 11, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane zinciri çektikten sonra bakın bir sonraki boşluğa direkt batıyorum. Kaydırıyorum. Bütün yaprakları bu şekilde yapıyoruz. Toplamda 12 tane yaprak olacak. Şu an saydığımız zaman 6 tane yaprağım var. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bakın birleştirmeyi göstereceğim. Birleştirmede genelde her renkten 2-2 şeklinde birleştiriyoruz. 6 tane yaptıktan sonra bakın bir diğerinin ortasından geçtim. 5 tane zincir çekiyorum. Ve dibine batıp kaydırıp birleştiriyorum. Altı tane zincirimi çektim. Bakın bir sonrakinin tam tepe noktasına girdim. İlmeği kaydırdım.
5 tane zincirimi çektim. Bazen 6 çekiyorum, o kafamın dalgınlığına göre, önemli değil. Evet, bu şekilde birleştirdim. Şimdi beyaz kısımla birleştireceğim. Bu üst sıranın ilk çiçeği. Beş tane zincirimi çektim. Bakın dibine batıyorum ve kaydırıyorum. Tekrar 5 tane zincirimi çektim. Bir sonrakine geçtim. Kaydırdım ve yine 5 tane zincirimi çekip dibine girip kaydırıyorum. Evet, bu şekilde birleştirmelerimizi yapıyoruz. Birleştirmeler aynı mantıkla devam edecek. Şimdi bakın, karşıda çiçek olmadığı için kalanları direkt 12'şer tane yapıp dibine girip birleştireceğim. Bu ilk sıra başında böyle yapıyoruz. Eğer yanında çiçek olsaydı bu birleştirmelerin 2 tanesini o tarafa yapacaktık. Evet, son yaprağımı da 12. yaprağımı da ilk yaptığım yaprağın dibine battım. Sabitledim. Şimdi kesiyorum. Evet, bakın. Bu şekilde 2 sağda 2 solda şeklinde toplam 4 tane yaprağımızı birleştirdikten sonra 8 tane yaprağımız dışarıda kaldı. Üst sıraya geçtiğimizde bu şekilde olacak. Devam ediyoruz ikinci çiçeğimizle. Bakın, direkt aldım, ortasına battım. Şimdi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane zinciri çektikten sonra dibine battım, kaydırdım birinci yaprağı. Aynı mantıkla yapraklarımızı yapıyoruz. Dibine battım. İkinci yaprağım hazır. Devam ediyorum. Üçüncü yaprağım için yine 11 tane zincirimi çekiyorum. Dibine batıyorum. Üçüncü yaprağım. Bakın, yapraklarımız bu şekilde oluşacak. Her sık iğneye birer defa batacağız. Dibine batıyorum. 5. yaprağım. Devam ediyorum. 6. yaprağımı da yapacağım. Şimdi 5 tane zincirimi çekeceğim ve devamını birleştirerek öreceğim. İlkini biraz önce örmüştük zaten. Şimdi bakın, ikincisi için şu pembenin sonda kalan motifin ilkincisine giriyorum, kaydırıyorum ve ilk birleştirmemi yapıyorum. Beş zincir, sonra kaydırıp birleştiriyoruz. Evet, ikincisini birleştirdim. 5 zincir sabitliyorum. Şimdi diğer rengime geçiyorum, beyaz renge. Onun ilk birleştirmesini yapıyorum.
Evet. Beyazın da ikinci birleştirmesini yaptım. Şu an 10 tane yaprağım oldu. Kalan son 2'yi de diğer renge birleştirerek çiçeğimi tamamlayacağım. Bakın bir sonraki renge geçiyorum. Bunu tamamen birleştirme mantığını anlayın diye yapıyorum. Evet, son yaprağımı da yapıyorum. Evet, ilk yaprağın dibine gireceğim. Gördüğünüz gibi. Kaydırıyorum. Bir zincirle sabitliyorum. Arkadaki ipleri mutlaka ucuca bağlayarak kesin. Evet, bu şekilde çiçeğin birleştirmesini yaptım. 6 taneyi birleştirdim. Bakın üstte 6 tane kaldı. Bu mantıkla birleştirmelerimize devam edeceğiz. Şu an ikinci yaprağımı yaptım. Toplam 10 yapraktan oluşuyor bir sıra. 8 tane yaprağım kaldı. Diğerlerini de aynı mantıkla yapacağım. Son yaprağın birleştirmesini göstereceğim. Bundan sonrası aynı mantıkla devam ediyor. Bir tek o halkayı tamamlarken, o daire şeklini oluştururken yaptığımız son yaprağın birleştirmesi önemli. Onu da göstereceğim. Şimdi aralardakileri de sesi kapatıp örümünü size yine göstereceğim. Detaylı görmek isteyenler için. Sonuncusunda yine birlikte olacağız.
Evet, bakın toplam 9 tane motifimi birleştirdim. Son motifimi birleştirirken de size göstereceğim. Bakın. Şimdi yine ipimi sabitliyorum. İlk yaprağımı yaptım. İkinci yaprağımı da yapıyorum. 4 tane yaprak açıkta kalacak. 8 tane yaprağın birleştirmesini yapacağız burada. Öncelikle 4 tane yaprağımı yapıyorum. Üçüncü yaprağım. Son yaprağı da yapalım. Şimdi gelelim birleştirmeye. Bakın 4 tane çiçekle birleştireceğiz. Hepsine ikişer ikişer yaprak şeklinde. İlk başta bakın dışta kalanla başlıyorum. Onun 2 tane yaprağıyla birleştireceğim. İlk yaprağı alıyorum. İçinden geçiriyorum. Ve birleştiriyorum. Şimdi ikinci yaprak. Yine aynı renkle devam ediyoruz. Pembenin ikinci yaprağını yapacağız. Bakın evet. Bu sıranın kapatma işlemi. Sıra başlangıcı, sıranın devamı ve kapatmasını göstermiş oldum böyle. Bir tek şu zemin aklıma takıldı. Zemini de keşke detaylı olarak gösterebilseydim. O bir aklımda ama videoya güzel talep olursa sadece bir başlangıcı çekebilirim. Yeni bir çanta olarak da yapabilirim. Farklı bir renk. Talebe bağlı bakalım. Evet, şimdi diğer renge geçtim. İlk yaprağımı birleştirdim. İkinci yaprağımı birleştiriyorum. Şimdi bakın diğer renge geçiyoruz. Onunla birleştiriyorum. Aynı şekilde devam ediyoruz. Yine 5 tane zincir çekiyoruz. Evet anneciğim. Evet. Şimdi 6 tane yaprağımızı birleştirdik. 7. yaprakla devam ediyoruz. Halkayı oluşturuyoruz artık bakın. Kenarda çiçeğimiz kalmayacak. Evet, son yaprağımı da birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi halkamızı oluşturduk. Bir sıra bittiğinde her çiçeğin üzerinde 4'er tane yaprak olması lazım. Bakın gördüğünüz gibi hepsinde 4'er tane yaprak var. Toplam bir sırada 10 tane çiçeğimiz var. Hepsinin de üstü açıkta kalan kısmında 4'er tane yaprak var. Bu şekilde tabandan sonra toplam 5 sıra çiçeklerimizi yapıyoruz. Şimdi çantanın üst kısmıyla devam ediyoruz.
Ana renk olarak ben yeşili belirledim ve onunla devam edeceğim. Bakacağım değil mi? Evet, her çiçeğimizin üzerinde 4 tane yaprak var. Şimdi herhangi bir tanesine batarak ipimi sabitleyeceğim. Tamam kızım. Kaydırıp sabitledim. Ardından 2 tane zincir çektim. Bakın bir sonraki çiçeğe giriyorum. Bir tane sık iğne ile sabitliyorum. Yine 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki yaprağa giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi bir sonraki renge geçerken 3 tane zincir çekiyoruz. Aralar çok açık olduğu için o şekilde yapıyoruz. Onu da yine sık iğne ile sabitliyoruz. Evet, bu şekilde. Şimdi aynı renk olduğu için 2 tane zincir çekiyorum. Dur kızım. Giriyorum. Ve sabitliyorum. 2 zincir. Evet. Ve sabitliyoruz. Bunu koyayım sana. Evet, acımış annem. 2 zincir. Çok acıyor biliyor musun? Kaşıdın acıdı. Evet. Hep ben yaramazlık yaptım. Evet. Sabitliyoruz. Daha sonra bir sonraki renge geçerken yine 3 zincir. Ben de yaramazlık yaptım. Ona giriyoruz. Orada yaramazlık. Ve sabitliyoruz. Evet, şimdi bu şekilde hepsinin etrafını döne döne sıra sonuna kadar devam ettiriyoruz. Aynı renkler arasında 2 zincir, bir renkten bir sonraki renge geçerken 3 zincirle devam ediyoruz. 2 zincir, bir sonrakine girip sabitliyoruz. Şimdi bir sonraki renk olduğu için 3 zincir ve sık iğne ile sabitliyoruz. Anladın mı? Bu. Anne lütfen bunu koyun pis pis pis. Ha. Anne lütfen. Bu kitap da okuyayım. Tamam, babanla oku kızım şimdi. Tamam mı?
Evet, bütün çevresine geçtim gördüğünüz gibi. Şimdi başladığım noktaya geliyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve sabitliyorum. Bu şekilde bütün çiçeklerimizin yapraklarını birleştirdik. Şimdi boşluğa giriyorum. 2 sık iğne. Zincirin sık iğnenin tepesine girdim. 1 sık iğne. Boşluklara 2'şer sık iğne. Sık iğnenin tepesine 1 tane sık iğne şeklinde sıramı tamamlıyorum. Her boşluğa 2 sık iğne. Renk geçişlerine de aynı şekilde. Sık iğnelerin tepesine 1 tane sık iğne şeklinde sıramı tamamlıyorum. Bir sonraki sıraya geçiyoruz. Bakın sıramı tamamladım sık iğnelerle. Sıra başındaki ilmeğe battım. İlmeğimi kaydırdım. Bir zincirle yukarı çıkıp yine aynı her sık iğnenin üzerine bir tane sık iğne batarak bir sıra daha aynı işlemi tekrarlıyorum. Artırma, eksiltme yok. Bütün sık iğnelerin üzerine birer tane sık iğne yapıyoruz. Evet, 3 sıra artırma eksiltme yapmadan sık iğne yaptıktan sonra şimdi askı kısmı için ayraçla yer belirleyeceğim. 2 tane sağda çiçeğim kalıyor bakın. Biri yarım, biri tam. Onun tam çiçeğin sol tarafına arada 2 tane boşta çiçek bırakıyorum. Şimdi diğerinin de bakın sağ tarafına ayraçlarımı takıyorum. Bu noktalar askı çıkaracağımız noktalar olacak. Dönüyorum, aynı işlemi arkaya da yapıyorum. Yine ortada 2 tane çiçek kalacak. Ve gördüğünüz kısımlara ilmek ayraçlarımı takıyorum. Diğeri de aynı şekilde. Burada ilmek saymadım. Gösterdiğim yerlerden yaptım ve gayet orantılı, güzel oldu. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi örmeye başlıyorum. Köşeden başlıyorum. 2 ayracın arasını örerek başlayacağım. İpimi sabitliyorum. Bir zincirle yukarı çıkıyorum ve aradaki sık iğneleri artırma eksiltme yapmadan örüyorum diğer ayraca kadar. Ya biz bir aile kuramazsak? Çocuk doğuramazsak ya da doğuramazsınız. Olursa anlayan sana ne?
Evet, ayrıca kadar sık iğneler ördüm. Bakın kenar kısmına bu şekilde. Şimdi orta kısma geldiğimiz takdirde zincir çekerek devam edeceğiz. İpimi sabitliyorum. Ayrıca çıkarıyorum bu noktada. Şimdi bakın göz kararı zincir çekiyorum. Deneye deneye kol mesafesine uygun zincir ayarlıyorum. 70 tane zincirle en son karar kıldım. 70 tane zincirimi çekiyorum. Evet, şimdi 70 tane zinciri çektikten sonra ayracımı çıkardım. Ve gördüğünüz gibi bakın kaydırarak sabitliyorum. Ve sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum diğer ayraç noktasına kadar. Yani orta kısımlara zincir çekeceğiz. Kenar kısımları yine sık iğne ile öreceğiz. Diğer kısma kadar sık iğneyi devam ettiriyorum. Gördüğünüz gibi orta kısma ne yaptık? Zincirimizi çektik askımız için. Diğer noktaya kadar sık iğnelerimizi yapalım. Evet, şimdi ikinci zincir kısmını yapacağız. Diğer kısma 70 tane zincir çekmiştik. Buraya da aynı işlemi yapacağız. 70 tane zincirimizi çekeceğiz ve diğer ayraç noktasına birleştirmemizi yapacağız. Evet, 70 tane zincirimi çektim gördüğünüz gibi. Şimdi direkt sık iğne ile sabitleyeceğim. Ayracımı çıkaracağım. Burası zaten başlangıç noktamızdı. Bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk. Kenarlar sık iğne, aralarda kol için, askı için 70'er tane zincir. Şimdi direkt modelimizi devam ettireceğiz. Her gördüğümüz sık iğnenin üzerine yine birer tane sık iğne yaparak zincirli kısma kadar gelelim. Evet, şimdi zincir çektiğimiz kısmın üzerine de göz kararı sık iğnelerle dolduruyoruz. Burada saymadım. Boşluk kalmayacak şekilde, çok da dar olmayacak şekilde gördüğünüz gibi bakın sık iğnelerle geçiyorum. Evet, sık iğnelerle zincirin üzerine geçtikten sonra devam ediyorum. Ara kısımlarda yine her gördüğüm sık iğnenin üzerine birer tane sık iğne yaparak modelimi devam ettiriyorum. Karşı taraftaki zincirin üzerinde aynı şekilde sık iğnelerle dolduracağım. Daha sonra da o sık iğnelerin bütün hepsinin üzerinden 2 sıra yine sık iğne geçeceğim. Ve çantamızın finalini yapmış olacağız bu şekilde. Evet, kenarlarına bakın. En son zincir yaptıktan sonra 3 sıra daha ördüm döne döne ve artık çantamızın sap kısmı da hazır. Gördüğünüz gibi çantamız çok tatlı, çok sevimli oldu. Buharlı ütüyle üstünden bir geçtim. İçerisinde mutlaka bir astar dikeceğim. Krem tonlarında bir astar veya da buradaki renklerin herhangi biriyle de olabilir ama krem bence daha güzel olur. Öyle bir astar dikeceğim. Astar diktiğimiz takdirde duruşu çok daha güzel olacaktır. Umarım faydalı olabilmişimdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Başka bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.